biraz eski usul, biraz yeni usul bakımlar yapıyorum. Şu an inanılmaz makyaj yapıyor. Neden bu kadar makyaj yapıyorsunuz? İçtiğimiz Türk kahvesiyle yapıyorum. Bunda ne yapıyorum? Yine bir evdeki üründen kullanıyorum. Maskemi size göstereyim. Sadece nem versin diye kullandığım tek şey. Türkiye'de de Sephora'lara gelmiş bu ürün. Biraz böyle yapış yapış oluyorsunuz. Ama çok güzel böyle yumuşacık yapıyor cildinizi. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Sizler için bir video çekiyorum. Çünkü bana çok sordunuz. Ceyda lütfen cilt videosu çek. Cildin için neler yapıyorsun? Bize bunları anlat. Neler kullanıyorsun diye. Ben de bunu sizler için çekiyorum. Ama videomun açılışını yapmadan önce sizlere önemli bir şey söylemek istiyorum. Benim kullandığım ürünler benim kendi deneyimlediğim, doktoruma sorduğum ve memnun kaldığım ürünler. Yani bunlar benim kullandığım. O yüzden bu ürünleri kullanırsanız ya da almak isterseniz lütfen önce doktorunuza sorun. Cildinizin alerjik olup olmadığını öğrenin. Çünkü dermatologlar bu işin uzmanı. Ben uzmanı değilim. Ben bana yarayanları size anlatıyorum. Bu benim kullandıklarım size yaramayabilir. Cildinize iyi gelmeyebilir. O yüzden baştan söylüyorum, sorumluluk bana ait değildir. Şimdi ben hani böyle çok krem kullanan, sürekli her gördüğüm ürünü alan bir insan değilim gerçekten. Zaten çoğu videomda da görüyorsunuz, genelde makyajsızım. Makyaj yapmayı çok fazla sevmiyorum. Yaptığım zaman da çok hafif yapıyorum. O yüzden aslında cildimi en önemli koruduğum noktalardan biri de bu. Yoğun set çalışmalarından dolayı cildimiz zaten sürekli bir makyaja maruz kalıyor. O yüzden de çekim olmadığı zaman günlük hayatımda makyaj yapmıyorum. Bir de ben şuna dikkat ediyorum. Yaşları 15, 16, 17 yaşında olan gençlerimiz şu an inanılmaz makyaj yapıyor. Neden bu kadar makyaj yapıyorsunuz? Tazeciksiniz, yüzünüz fresh, cildiniz muhteşem. Daha 17-18 yaşlarındasınız. Yapmayın, zaten ileride belki yapacaksınız. Ufak tefek yapın. O öyle düğüne gider gibi ne böyle makyajlar, cildinizi rahat bırakın arkadaşlar. Yaşınızı yaşayın. Şimdi ben biraz eski usul, biraz yeni usul bakımlar yapıyorum gerçekten. Hatta bunları siz de evlerinizde yapabilirsiniz. Farklı çeşitlerini yapanlar da mutlaka vardır. Öncelikle ben cildimi yıkadım. Yani size bu videoyu çekmeden önce cildimi önce yıkadım. Böyle temiz bir hale getirdim. Onu da neyle yıkadım? Sensiten'in ürünü. Bunda cildimi yıkıyorum. Sabah akşam yıkıyorum cildimi. Daha sonra Bioderma'nın ürünü var. Biliyorsunuz bunu muhtemelen herkes kullanıyordur. Çok da iyi makyaj çıkartıcıdır. Bununla da daha sonra yıkadıktan sonra yine şöyle bu şekilde her yerini siliyorum. Tabii cildim şu anda tertemiz, yıkadım sizler için. Bunu da sonra böyle silip böyle cildimi bir hazır hale getiriyorum. Evet, daha sonra ne yapıyorum derseniz The Ordinary'nin böyle bir kırmızı bir kimyasal peelingi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bizim çekimlerde kullandığımız yapay kanlara benziyor. Bunu normalde bazıları haftada 2 kullanıyor ama benim tercihim haftada 1 kullanmak. Ben bunu haftada 1 kullanıyorum. Bu hafta kullandığım için şu an cildime süremiyorum. Bunu sürüyorsunuz cildinize, birazcık yakıyor hafif kimyasal olduğu için. Daha sonra 10 dakika tutuyorsunuz. Daha fazlası değil. 10 dakika sadece tutuyorsunuz. Sonra yıkıyorsunuz. Bu hem cildinize parlaklık veriyor, hem o kırışıklıkları gidermesine, ince çizgilerin giderilmesine, özellikle oluşan lekeleri giderilmesine yardımcı oluyor ve cildin parlaklığını kazandırıyor. Cildimizi yıkadıktan sonra peeling yapıyorum. Hem de neyle yapıyorum? İçtiğimiz Türk kahvesiyle yapıyorum. Yüzünüze sürebilirsiniz, vücudunuza peeling yapabilirsiniz. Kahvenin de faydaları var. Yağ yakımını hızlandırıyor, cildinizi temizliyor. Kahvenizi içtikten sonra telvesine heba etmiyorsunuz. İçine bir damla böyle yumuşaklık versin diye bir damla zeytinyağı koyup cildinize bakın bu şekilde uygulayacağız. Böyle süreceğiz arkadaşlar. Bunun derecesini siz ayarlayın. İsterseniz yani böyle çok böyle 5 dakikayı da geçmesin arkadaşlar. Böyle max 2 dakika yetiyor. Yavaş yavaş yapın. Şimdi ben bunu yıkıyorum. Tekrardan geri geliyorum. Ama bu bile başlı başına bile yetiyor. Bakın nasıl parlıyor. Yani birazcık ışık vuruyor ama şuradan anlayabilirsiniz. Sonra ne yapıyorum? Kendinize böyle küçük bir şişe elde edebilirsiniz. Ya da daha büyüğünü de yapabilirsiniz. Ben küçük tercih ediyorum çünkü haftalık yapmayı seviyorum. Kahve peelingini yaptıktan sonra birazcık böyle yüzümü yatıştırmak için sıkıyorum. Hatta bunu sabahları buzdolabına koyuyorum. Sabahları uyandıktan sonra, yüzümü yıkadıktan sonra bunu yüzüme sıkmayı çok seviyorum. Nedir bu? Salatalıklı su arkadaşlar. Yani bildiğiniz salatalıklı su. Birazcık böyle su, içine 2-3 dilim salatalık atıyorsunuz. Elinizdeki el blenderıyla ya da milkshake falan yaptığınız robotlarda böyle geçirebilirsiniz. Daha sonra
Böyle bir küçük bir şişeye koyabilirsiniz. Buzdolabında saklayın. Sürekli cildinize sıkıp cildinizi tazeleyebilirsiniz. Doğal bir ürün. Maskeye geliyoruz. Birazcık cildime nem vermek istiyorum. Bunda ne yapıyorum? Yine bir evdeki üründen kullanıyorum. Bu arada kullandığınız iyi ürünler varsa bana yazabilirsiniz. Çünkü evdeki bir ürünle maske yapacağım. Ama ayrıyeten kullandığım bu Estaderm'in Osmo Clean ürününü çok seviyorum. Gerçekten bu markanın bu maskesine bayılıyorum. Yani denemek isterseniz bu markanın da ürününü deneyebilirsiniz. Maskemi size göstereyim. Sadece nem versin diye kullandığım tek şey. Bal. Buyurun. Balı sürüyorum. Böyle biraz tabii zor oluyor ama böyle balı birazcık cildimize sürüyoruz. Hem cildinizi besliyor, hem nem veriyor, hem mis gibi yumuşacık yapıyor. Balımızı sürdük. Böyle 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Evet, 10 dakika geçti. Şimdi yüzümü yıkayacağım. Tekrar geri geliyorum. Biraz böyle yapış yapış oluyorsunuz. Ama çok güzel böyle yumuşacık yapıyor cildinizi. Böyle kullandığım kremlere geçmeden önce aynı balla dudak peelingi önereceğim size. Dudaklarınız çok kuruyorsa veya arada bir üstündeki ölü deriyi atmak için bunu yapabilirsiniz. Benim bunun için kullandığım şey yine bir bal ve üzerine birazcık toz şeker arkadaşlar. Bunu böyle yine aynı karıştırıyorsunuz. Böyle dudağınıza sürüp bunu çok yapmanıza gerek yok. Birazcık böyle yapıp sonra dudaklarınızı yıkayabilirsiniz. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Daha sonra ben üzerine genellikle gece kullanıyorum. Çünkü gün içinde zaten sürekli kalmıyor dudağımızda. O yüzden Laneige'in şöyle bir ürünü var. Böyle dudak uyku maskesi olarak. Sevdiğim bir marka, sevdiğim bir ürün. Bunu geceleri sadece birazcık böyle sürüyorum dudağıma ve bu şekilde uyuyorum. O da akşamları nemli kalmasına fayda sağlıyor. Bir de ben ayda bir cilt bakımı yaptırıyorum. Bu önemli. Gidiyorum cilt bakımı yaptırıyorum arkadaşlar. Çünkü evet biz evde de yapabiliriz ama derinlemesine temizlik her zaman çok daha iyidir. Buna zaten profesyonel insanlar yapıyor. Buna değinmek istiyorum. Herkes işte cilt bakımı yapıyor, bir sürü şeyler yapıyorlar ama bunu doğru bulmak lazım. Biliyorsunuz yanlış yerlere gidersek, doktorların yapmadığı yerlere gidersek daha sonra farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. O yüzden lütfen cilt bakımı yaptıracaksanız iyi bir doktorun, iyi bir cilt uzmanının yapması gerekiyor cildinizin bakımını. Çünkü bu çok önemli bir nokta. Tabii ki diyeceksiniz ki çok iyi yerler fazla fiyat. Bunda da haklısınız. Ama gidip bir kere yani her ay yaptırmak zorunda değilsiniz. 2 ayda yaptırın, 3 ayda yaptırın. Ama bir kere iyi bir insana yaptırın. Gidip farklı yerlerde, bu işin uzmanı olmayan yerlerde yaptırıp cildinizi bozacağınıza hiç gitmeyin. Evinizde doğal yöntemlerle cilt bakımı yapın. Yani bunu da öneriyorum. Ben de Amerika'dayken gerçekten burada bir cilt bakımına gitmiyorum. Bir kere gittim ki hani iyi bir yere gittim. Çok mutlu olmadım. O yüzden evde yapıyorum. İstanbul'a ne zaman gelirsem güvendiğim dostum, arkadaşım olan doktora gidip yaptırıyorum cilt bakımı. Mister gibi oluyor. Ben de her dakika yaptırmıyorum. İstanbul'dayken daha kolay yaptırıyordum ama Amerika'dayken bu yönde ilerliyorum. O yüzden bu şekilde cildinize önem verin. Yani sadece cildiniz değil, her konuda bunlara dikkat edin arkadaşlar. Evet, şimdi diğer ürünlere geçiyorum. Serumlarımı sürüyorum, kremlerimi sürüyorum. Tabii bunlar gündüz gece olarak değişiyor. Hem sabah kullanabiliyorsunuz benim kullandığım ürünleri, hem akşam kullanabiliyorsunuz. Inkeilis diye bir marka. Bunun birçok ürününü kullanmaya başladım. Çok da seviyorum. Öyle çok pahalı bir ürün de değil. Buradan alıyorum ama Türkiye'de de Sephora'lara gelmiş bu ürün. O yüzden de sevdiğim bir ürün. Biri hyaluronik asitli, bir de kolajen serumu. Ben bu iki ürünü kullanmayı seviyorum. Minnacık. Bu kadar yetiyor. Zaten şu size bence böyle 2 ay falan gidebilir. Önce hyaluronik asitimi sürdüm. Hem nemli kalmasını sağlıyor, hem cildi onarıyor. Böyle bir cildim emdikten sonra kolajen sürüyorum. Böyle sürdük. Bu emdi. Şimdi diğer ürünlerime geçeceğim. Genelde akşamları Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Kolajen, hyaluronik asit sürdükten sonra peşinden Hindistan cevizi yağı sürüyorum. Çok az böyle. Onu daha çok tercih ediyorum. Ama gündüz de Sunday Riley'nin böyle bir ürünü var. Çok sevdiğim bir marka. Bu da çok güzel bir ürünü. Bir de bu Elephant'ın Maretinol Oil diye bir yağı var. Bu da cilde nem veriyor. Hem de parlaklığını geri kazandırıyor. Bu ürünleri de seviyorum. Bunu süreyim. Minnacık.
cilde çok güzel parlaklık veriyor. Nem veriyor, yumuşacık oluyor. Çünkü benim cildim çok kuru arkadaşlar. Ne yaparsam yapayım kuru. Bol bol su da içiyorum. Her şeyi yapıyorum. Ama cildim kuruyor. O yüzden de sürekli nemli tutmak zorundayım. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte size olabildiğince evde de kullanabileceğiniz ürünleri söylüyorum. Yani evde kullanabileceğiniz Hindistan cevizi yağı olsun, bal olsun, kahve olsun. Ama tabii bazen de ürünlerle de desteklemeyiz. Bunu da en iyisiyle, yani size en iyisiyle olanı yapmanız gerekiyor. İyi gelen. Bu fiyatı pahalı ya da ucuz olması önemli değil. Sadece içeriğinin iyi olması, sizin cildinize iyi gelmesi önemli. Benim en tercih ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Özellikle dermatologuma danışarak alıyorum. Ama şundan da yanayım. Onun fiyatı uygun, bunun fiyatı uygun, o ürünü alayım, bu ürünü alayım diye düşünmeyin. Bence bir tane alın. Hepsinin parasına bir tane ürün alın. Ama o iyi bir ürün olsun ve cildinize iyi gelsin. Çünkü hep her şeyi alıp sürmek de iyi bir şey değil cildinize. Zaten bir ürünü birkaç ay kullanmanız lazım ki cildinizdeki etkiyi görün. Hani atıp o marka iyiymiş, bunu süreyim. 2-3 bir hafta bu olsun. Diğer markayı alayım, bunu süreyim. O şekilde zaten sonuç alamazsınız. Size ne iyi geldiğini de anlayamazsınız. O yüzden her ürünü benim deneyimlemem 2 ay oluyor, 3 ay oluyor. 3 aydan sonra eğer baktım ki istediğim şeyleri alamıyorum, o zaman değiştiriyorum. Bundan yanayım. Tabii ki ben de çok uçuk fiyattaki kremleri almıyorum. Gerçekten almıyorum çok uçuk fiyattaki kremleri. Çünkü zaten aynı şekilde daha uygun fiyata daha iyi ürünler var. Ama dediğim gibi bunu eczanelerde bulunan, dermatologların önerdiği ürünler arasından seçiyorum. Size tavsiyem bu olabilir. Belki atıyorum 10 ürün farklı markaların alacağınıza uygun deyip hepsinin parasını biriktirip bir tane iyi ürün alsanız size çok daha iyi etkisi olur ki zaten şöyle düşünün. Şöyle bir ürünü aylarca kullanırsınız. Çünkü bunu böyle zaten minnacık damla olarak kullanıyorsunuz ve bu ürün size aylarca gidebilir. Bir de bu açıdan bakın. Bunları sürdük. Yağımızı da sürdük. Gelelim başka rutinimize. Yine sevdiğim bir markanın Esthederm'in C vitamini. C vitamini arkadaşlar önemli. Cildinizdeki lekelerin giderilmesine yardımcı olur. Hem ince çizgilerinizin giderilmesine yardımcı olur. Hem de cildin C vitamini almasına sebep olur. Bunda da genel olarak C vitaminlerini karanlık bir yerde saklayın. Işık altında saklamayın. Bir damla. Bakın her bir şey bir damla. O yüzden de aylarca gidiyor. C vitaminini de bitirdik. Son dokunuşlara geliyoruz. Nemlendirici çok önemli. Gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi nemlendirici. Bunu iyi seçmeniz gerekiyor ve cildinize göre seçmeniz gerekiyor. İşte karma ciltler, yağlı ciltler, kuru ciltler. Benim cildim kuru cilt olduğu için içine daha çok böyle hyaluronik asitin barındırdığı ürünler tercih ediyorum. Ama bir de La Roche'nin böyle çok sevdiğim bir ürünü var. Bu ürüne bayılıyorum ve ben şu anda bunu kullanıyorum sadece nemlendirici olarak. Bundan da lokma yetiyor. Bunu sabah akşam kullanabilirsiniz. Gün içinde arada da kullanabilirsiniz cildinizi. O yaptığım salatalık suyunu da gün içinde çantanıza atıp sıkabilirsiniz. Bir de sabahları buz küpleri yapıyorum. Yani normal buz küplerini alıyorum. Cildime sabah uyandıktan sonra, yüzümü yıkadıktan sonra bu salatalıklı spreyimi sıktıktan sonra böyle buz gezdiriyorum. Cildi gergin yapıyor, diri tutuyor. Hem de böyle cildi yatıştırıyor ve çok iyi oluyor. Ben çok seviyorum onu. Olmazsa olmazım. Şöyle güneş kremi her daim kullanıyorum. Çünkü bazen şöyle bir algı var. İşte bugün hava bulutlu, güneş kremi sürmeye gerek yok. Hayır arkadaşlar, var. Günün her saatinde güneş kremi sürmeye gerek var. Esthederm'in güneş kremini kullanıyorum. Dediğim gibi bunların bazılarını bana doktorum verdi. Yani bu gösterdiğim ürünleri doktorum verdi benim cildime göre. Şimdi güneş kremimi de süreceğim. Güneş ışınlarından cildimiz çok zarar görüyor. Lekelenme oluyor. Daha çabuk cildi yaşlandırıyor. O yüzden güneş kremimiz her daim çantamızda olsun. Cildim yumuşacık oldu bakın. Güneş kremimi sürdüm. Bütün rutinlerimi anlattım. Ha bu arada ara ara yaptığım başka rutinler de var. Sizlere onlar için de video çekerim. Eğer bu videomu beğendiyseniz ya Ceyda biz beğendik, diğer rutinlerini de öğrenmek istiyoruz, evde yaptığım maskeleri öğrenmek istiyoruz derseniz yorumlara yazın. Ben tekrardan sizler için video çekerim. Bir de en son bunu da sabah akşam yapıyorum. Aktar'dan Hint yağı alıyorum. Bildiğim Hint yağı, organik Hint yağı alıyorum. Bizim eczanelerde bulunan E vitamini ampulü alıyorum. Bir tane kaseye hepsini döküyorum. Bildiğin bakın ev usulü her şey. Döküyorum. Bir tane de böyle fırçam var. Bunu böyle biraz batırıyorum. Böyle kaşlarıma sürüyorum. Hatta
Hatta böyle birazcık eyeliner ucu gibi olan böyle fırça bulursanız böyle batırıp böyle eyeliner çeker gibi kirpiklerinizin dibine, ki eyeliner çekemiyorum bu arada hiçbir şekilde. Kirpiklerinize, kaşlarınıza da bakım da yapmış oluyorsunuz. Şimdi bu anlatacağım şeyi şu an sürmüyorum gündüz olduğu için. Bunu gece kullanıyorum. Çünkü sadece gece kullanılıyor. Retinol arkadaşlar bir A vitamini türevi. Ciltteki kırışıkları gidermeye sebep oluyor. Cildi besliyor. O yüzden de gece kullanılıyor. Ama retinolün şöyle bir durumu var. Ciltte alerji yapabiliyor. Zaten kullanım şekli de diğer ürünlere göre daha farklı. Retinolü az böyle 3 gün deniyorsunuz. Cildiniz bir reaksiyon veriyor mu? Vermiyorsa ona göre kullanıyorsunuz. Ama bunun için de doktora gitmeniz gerekiyor. Çünkü retinolün yaşınıza göre uygun olması lazım. Cildinize göre uygun olması lazım. Ben yine aynı bu Incadis'in retinol serumunu kullanıyorum. Ya da Medica 8 diye bir ürün var. Onu kullanıyorum. Bütün işte kremlerinizi yapın. İşte ne sürüyorsanız cildinizi temizleyin. Gözaltı kremi kullanıyorsanız kullanın. En son retinolünüzü sürün cildinize. Cildinizi kurutacağı için gece boyunca da üstüne de nemlendiricini sürün. Sonra yatın. Sabah zaten yaptığınız rutinlere devam edebilirsiniz. Şimdi benim sadece yaptığım rutinim bu arkadaşlar. Fazla ekstra bir şey yapmıyorum. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Yani birazcık da olsa size yardımcı olmaya çalıştım. Yine söylüyorum, bunlar benim doktorumun bana önerdiği, benim deneyimlediğim ürünler. Ürünler için söylüyorum. O yüzden bunun sorumluluğunu almıyorum. Siz denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ama alerjiniz vardır. Başka reaksiyon verir cildiniz. Bunların içeriklerini okuyup ona göre kullanın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol like'lar, kalpler gönderin. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Dediğim gibi ürün önermek isteyebilirsiniz. Evde doğal yöntemlerle yaptığınız maskeler olabilir. Onları bana yazabilirsiniz. Ve tekrardan benim de uyguladığım bu arada farklı maskeler var. Mesela aloe vera çiçeğini kesiyorsunuz. Onunla ilgili maskelerim var. Evde diğer yoğurtlarla ilgili maskelerim var. Bunları da öğrenmek istiyorsanız alta yazın. Onları da sizler için video çekerim. Tabii eğer istiyorsanız. Ama cilt bakımım şimdilik bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum.